Merhaba hepinize, hayırlı Ramazanlar olsun. Bugün sizlere California Carlos pirinciyle ve California ceviziyle çok güzel bir Ramazan menüsü hazırladım. Pirinçleri haşlayarak başlayacağım. Hem çorba için hem de zerde için, cevizli ve pirinçli tarhana çorbası için. Güzel şöyle pirinçleri kasenin içine alıyorum. Bu da zerde için. Şimdi pirinçlerin içine çorba için şöyle suyunu koyuyorum. Hemen altını yakıyorum. Güzelce pirinçlerim haşlanacak. Ama önce pirincinin güzelce haşlanması lazım. Hemen öncelikle köfteyi yapıyorum. Hemen kıymayı yoğuracağım kabın içine alıyorum. Soğanı, galeta ununu, ince kıyılmış maydanozu, yine ince kıyılmış sarımsak, kimyon olmazsa olmaz, tuz ve karabiber. İçine de bir tane yumurta. Biraz daha buradan alacağım. Cevizleri iri iri kıyıp kıymanın içine koyacağım. Kıymalı harcımın içine koyuyorum. Şimdi güzelce yoğuracağım. Nasıl şekil istiyorsanız, hani böyle yuvarlak yuvarlak olabilir. Nasıl istiyorsanız köfteleri böyle güzelce şekillendireceğim. Ondan sonra da kızartacağım. Evet, cevizli köfteleri şekillendirdim. Bir yandan da cevizli ve pirinçli tarhana çorbasının pirinçleri gayet güzel bir şekilde haşlanmaya başladı. Soğuk suyla tarhanayı buluşturacağım bakın. Şöyle soğuk suyla karıştırıyorum tarhanayı. Salçayı da içine ekleyeceğim. Ve birazcık tuz. Şöyle bir parça sarımsak, birazcık da şöyle karabiber koyalım. Tarhanayı soğuk suyla açtıktan sonra pirinçlerin içine ilave ediyorum. Birazcık da tarhanayla kaynayacak. Bu arada tereyağı vardı. Biliyorsunuz tereyağını biraz cevizle kavurup en son çorbanın üzerine ilave edeceğim. Ama şöyle bir tık içine de şöyle koymak istiyorum. Çorbanın kaynarken beraber kaynasın. Şimdi harika bir pirinç pilavı yapacağız. Şöyle California Carlos pirincini yıkamanıza da gerek yok aslında ama yıkayabilirsiniz. Şöyle bir sudan geçirebilirsiniz. Tencerenin içine de tereyağı koyacağım. Ve tereyağı yanmasın diye birazcık da sıvı yağ koyuyorum. Ve şimdi yağın içine pirinçleri böyle bir dakika kavurup yeterli olacak. Sadece şöyle tuzunu ilave ediyorum. Hemen sıcak suyunu da veriyorum. Zerde tatlısı için ne yaptık? Cevizli zerde tatlısıydı. İçine güzelce ceviz koyacağım. Ama pirincin güzelce kaynattıktan sonra içine şekerini ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Zerdenin olmazsa olmazı kuş üzümü, zerdeçal ve California cevizinin bir kısmını zerdenin içine koyacağım. Şimdi ne yapacağız? Cevizli köfteleri kızartacağız. Onun için hemen şöyle tencereyi kenara alıyorum. Bakar mısınız? Muhteşem bir çorba oldu. Şöyle size göstereyim bakın. İçi bayağı bir pirinçli, harika bir tarhana çorbası. Ve zerde için son dokunuşu yapıyorum. Nişastayı şöyle suyla karıştıracağım. Pirincin de nişastası var ama zerdeye böyle biraz nişasta katınca daha da güzel oluyor kıvamı. Soğuk suyla karıştırıp hemen tatlımın içine ilave ediyorum. Zerde tatlımız da hazır. Onu da kenara alıyorum.
Ve şimdi köfteleri kızartmak için tavamı ocağın üzerine aldım. Ve kızartmak için ister ayçiçek yağı, ister zeytinyağı, hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir tava daha aldım. Neden? Çünkü cevizleri çorba için güzelce kavurmam gerekiyor. Ve bir parça tereyağı, tarhananın içine biraz tereyağı koymuştuk ya, birazını da şöyle üzeri için koyacağımı söylemiştim. Tarhana çorbasının üzerine ceviz kavuracağım ve iri şöyle bir miktarda, neredeyse şöyle bir avuç kadar ceviz, sarımsak. İsteyen pul biber de koyabilir bu aşamada. Şöyle kavuruyorum. Cevizli harika bir köfte. Anne köftesi yaparken mutlaka içine 3-5 tane de olsa iri iri ceviz kıyıp koyup gerçekten lezzetine inanamayacaksınız. Her iki tarafı da kızardıktan sonra artık servise hazır olacak her şey. Bakar mısınız bu güzel cevizli harika köfteler hazır oldu. Üzerlerine de sunum için şöyle nar taneleri, Kaliforniya cevizi, nane yapraklarıyla da. Zerde tatlısını dolaba koyacağız, soğuyacak. Çorbayı şöyle bir servis tabağına alıyorum ve üzerine de kavurduğum cevizleri koyuyorum. Pilavın da servisi için şöyle bir kaseye alıyorum. Ve üstüne artık cevizli nefis köfteler gelebilir. Bugün iftar sofraları için inanılmaz güzel bir menü hazırladım. Kaliforniya Carlos pirinciyle ve Kaliforniya ceviziyle hem tarhana çorbası, hem pilav üstü cevizli köfte, hem de cevizli zerde tatlısı yaptım. Afiyet olsun, hoşça kalın.